Merhaba arkadaşlar. İslam felsefesi tanımlar sözlüğümüzdeki kavramları müzakereye devam ediyoruz. Bugün sizlerle anka kuşunu müzakere etmek istiyorum. Efsanevi bir kuş anka kuşu ve İslam felsefesinde de efsanelerde geçen ve zikredilen bir kuş. Gerek İhvan-ı Safa'nın gerekse tasavvufi eserlerin birçoğunda anka kuşu ile ilgili bilgilere rastlamak mümkün. Şimdi ben öncelikle Cürcani'de bununla ilgili bir tanıma rastlıyoruz ve o tanımı önce okuyayım. Daha sonra anka kuşunun ne anlama geldiğini, mitolojide, felsefede ya da tasavvufta hangi anlamlarda kullanıldığını sizlerle müzakere edelim arkadaşlar. Şimdi ankanın tanımı içinde Allah Teala'nın alemin cismani kısmını açtığı hebadır. Yani ilk maddedir. Bununla beraber varlıkta onun gerçekliği yoktur. Ancak onun içinde açılmış olan suret ile beraber varlığa çıkar. O anka diye adlandırıldı çünkü o ankanın zikredilmesiyle işitir ve bilinir. Onun dış dünyada varlığı yoktur. Yani buradaki tanımda dikkat çeken şey şu aslında. Anka kuşu aslında heyula gibi ilk maddeyi temsil eden bir varlığa karşılık geliyor ve oradan aslında suretlerle varlığın yaratılmasına işaret eden bir anlamda kullanılmış. Normalde anka pek çok dilde kullanımı olan bir kelime. Araplar anka diye kullanıyor. İranlılar simurg diye kullanıyor. Türkçe'de bunları kullanmakla beraber zümrüt anka, ayrıca bizim mitolojimizde de Tuğrul kuşu, Akdoğan, Sungur ve çift başlı kartal, Selçuklu'daki çift başlı kartal da boynunda halk olduğu için anka kuşuyla temsil edildiği ifade edilmiş arkadaşlar. Bir de eski Mısır'da ve Batı'da da karşılık bulan Phoenix'te bu kuşun karşılığı olarak ifade ediliyor. Şimdi anka kuşu denildiği zaman ne aklımıza geliyor? Mitolojideki karşılığı aslında cismani olarak çok iri, uçtuğu zaman havayı karartacak kadar bir cüsseye sahip büyük bir kuş karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu kuş çok büyük bir bilgiye ve hünere sahip. Kendisine başvuran hükümdar ve kahramanlara da akıl hocalığı yapan bir kuş olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu'da da Keloğlan'ın koruyucusu olarak karşımıza çıkıyor. Kaf Dağı'nı aşabilmek ve göğe yükselebilmek için ankaya binmek bu noktada zaruri olarak ifade edilmiş. Selçuklu'nun çift başlı kartalı da aslında anka kuşuyla temsil edilmiş. Doğunun ve batının hakimi olması, güçlü ve dirayetli olması bu noktada anka kuşuyla özdeşleştirilmiş arkadaşlar. Şimdi tasavvufa baktığımız zaman tasavvufta da farklı anlamlarda kullanıldığını görüyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de kullanımı var mı diye bakacak olursak Kur'an-ı Kerim'de aslında direkt anka kuşuna dair bir şey yok. Fakat Furkan suresinin 38 ve Kaf suresinin 12. ayetlerinde bunun geçtiği ifade edilmiş. Ve bununla ilgili de zayıf bir rivayet olduğu ve tam olarak Kur'an'da esasında geçmediğini söyleyebileceğimiz Zemahşeri'nin bir eserinde geçiyor arkadaşlar. İfade edebiliriz. Şimdi İhvan-ı Safa'nın risalelerinde de aslında anka kuşuna temas ediliyor. Orada da sembolik dille ifade ediliyor. Burada anka kuşu diğer kuşları topluyor, onların fikirlerini alıyor. En sonunda insanların kendilerine zarar verdiğini, işte bu zarardan kurtulmanın yolunun da onlardan uzak olması gerektiğini, insanların kendisine zarar vermesine rağmen onlara karşı iyilikte de kusur etmediğini anka kuşu söylüyor. Birçok denizde gördüğüm batan gemiyi ben kurtardım şeklinde bir ifadeye İhvan-ı Safa'nın Risalesinde işaret edilmiş. Tasavvufi Mantık-ı Tayr'ın, Feridüddin Attar'ın Mantık-ı Tayr'ında geçiyor. Orada da birlik ve çokluk arasında aslında anka kuşuna temas edilmiş. Orada anka kuşu en sonunda nihai anlamda birliği temsil eden bir kuş olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. İşte felsefeye de birazcık bahsetmiştik demin. Aslında İbn Arabi'de de geçiyor bu ve İbn Arabi de şekilsiz ilk madde anlamında Aristotelesçi bakış açısındaki perspektifi ifade etmiş. Ve buradan da heyula ya da heba dediğimiz bir karşılığı var ve oradan suret kazanmakla aslında varlık ne oluyor? İnşa edilmiş oluyor. Görüldüğü üzere anka kuşuna bütüncül baktığımız zaman
mitolojik bir arka planın olduğunu görüyoruz. Fakat bu mitolojik arka plan üzerine varlığın ortaya çıkışı ile ilgili felsefi nazariyelerin de eklemlendiğini görüyoruz. Ayrıca ahlak ve sosyal hayatla ilgili olarak da güç, kuvvet, yönetim ve bilgi ve hikmet anlamında da anlamlar yüklendiğini görüyoruz arkadaşlar. Aslında şey var, bakıldığı zaman arka planına insanın hayatında bunların hepsi var. Yani bir nevi aslında insanlar hayal ettikçe varlığı aslında ortaya koyuyorlar. Anka kuşu da hayali bir varlık. Kaf Dağı'nda yaşayan bir varlık. Ama biz onu hayal ettikçe aslında varlık buluyor. Aynı varlığı olmasa bile zihni olarak biz onun varlığına düşünebiliyoruz, tasavvur edebiliyoruz. Ve herkes aslında yeni bir varlık ortaya koymuş oluyor bununla. Şimdi Anka kuşunun tasavvufi, felsefi ve mitolojideki yerlerini söyledikten sonra son olarak şunu da ifade edeyim. Bizim Türk kültüründe de olsun, diğer coğrafyalarda ya da mitolojik unsurlarda olsun her bir mitolojik unsur aslında hayatın bir yönünü, bir açısını bizler için açımlamaya ya da açıklamaya çalışıyor arkadaşlar. Bugün Anka kuşunu da bu şekilde analiz etmiş olalım. İstediğiniz kavram olursa onları da yazarsanız onlara göre bir sonraki sözlük çalışmamızı yapmış oluruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.